Hepinizin Ramazan bayramı kutlu olsun. En güzel sofrayı kurma zamanı geldi. Burası Fenerbahçe camiasının da birçok sporcunun yemek yemeye geldiği yerlerden bir tanesi. Buranın müdavimleri var. Böyle güzel bir ekmekle beraber geliyor. Göstereyim, böyle bir renk olamaz yani. Hakikaten çok güzel gözüküyor. Zırh kıyması Adana kebabının olmazsa olmazı. 3, 4, 5 tabak ikram olarak geliyor. Gaziantep'ten kuyruk yağı getiriyorlar. Dünyanın en güzel şeyi şu kebap ya. Üf. Bundan 4 tane yerim şu anda. O kadar güzel. Hepinizin Ramazan bayramı kutlu olsun. Umarım sizler için bu bir aylık süreçte çok güzel sofralarda sevdiklerinizle beraber bir araya gelmişsinizdir. Şimdi en güzel sofrayı kurma zamanı geldi. Yarın bayram namazı sonrasında aile hep beraber bir araya gelir. Çocuklara harçlık verilir, şeker verilir. Aynı zamanda büyüklerin elleri öpülür. Sofrada anneler, babalar çok güzel yemekler hazırlamıştır. Bunlar bizim kültürümüzde olan çok güzel geleneklerimiz. Dolayısıyla bayram sabahlarını ben ekstra seviyorum. O yüzden hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum efendim. Bugün bayram videomuzda birazcık daha böyle benim bayram dediğim zaman aklıma gelen lezzetlerden bir tanesi kebap. Ben gerçekten Ramazan ayında kebabı fazla böyle düşünmüyorum çünkü beni biraz susatıyor. Ondan dolayı Ramazan sonrasına kebapla başlıyorum ben genellikle. Bu videoyu da bu nedenle yapıyorum ama eminim ki sizler de aynı şekilde kebapları çok özlemişsinizdir. Güzel kebaplarla karşınızda olacağız. İstanbul Kebap Rehberi'ni yapmayalı 3 sene geçmiş. Bayağı bir fazla bir zaman. Normalde bu bölümün devamlılığı gelecekti ama uzun zamandır yapamamıştık. Bugünden sonra farklı bölümlerle karşınızda olacağım. İstanbul'un farklı yerlerinden Adana kebapları özellikle tavsiye ederseniz çok sevinirim. Bu bölümde sadece Adana kebabı olmayacak. Böyle sebzeli kebap olacak. Farklı kebap deyince çünkü konseptimizde hep böyle farklı şeyler var biliyorsunuz. Sadece Adana kebaptan oluşmuyor. Tepsi kebapları var, patlıcan kebabı var. Yani aklınıza gelebilecek dönemsel olarak yapılan tüm kebapları bu bölümün içine dahil edeceğiz. O yüzden tavsiyeleriniz benim için çok önemli. Video başlarken ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Bayram harçlığı niyetine bir el öpme olmuyor şu an. Küçüklerim bir hemen beğen butonuna bassın. Büyüklerim harçlık versin yani. Beğen butonu benim için harçlık olsun. O zaman beğen butonuna bastıktan sonra eğer abone değilseniz de aramıza katılmak için abone ol butonuna basabilirsiniz. İstanbul Kebap Rehberi başlasın efendim. İlk durağımızda Fenerbahçe Kalamış'taki Yaka Ocakbaşı'na geldik. Burası benim çevremin çok fazla geldiği, aynı zamanda Fenerbahçe camiasının da birçok sporcunun yemek yemeye geldiği yerlerden bir tanesi. Yaka Ocakbaşı. Önümde çok güzel bir lahmacun var. Soğutmak istemiyorum. Bundan dolayı hemen onunla başlayayım. Ardından buranın hikayesini ve diğer mezelerin ne olduğunu da sizlere anlatacağım. Sabah kahvaltısını sumaklı soğanlı ve aynı zamanda bol yeşillikli güzel bir lahmacunla yapacağım. Şimdi kebap bölümü çekiyoruz ama yani bunlardan da bahsetmeden olmaz. O yüzden bugün gideceğimiz yerlerde hem mezeleri hem de varsa lahmacunu veya başka ara sıcakları onları konuşacağız. Burada normalde çok güzel bir içli köfte de var ama ben lahmacundan başlamak istedim. Şöyle dürdük. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Limon sıkmadan olmaz. Limonsuz lahmacun hiçbir şeye benzemiyor bence. Asit gerekiyor çünkü. Ya bir şeye benzemiyor demeyeyim. Çok güzel benziyor da lahmacun limonla çok daha güzel oluyor. Özellikle söyleyebileceğim, hamur fazla pişkin değil. Onu şuradan gösterebilirim. Bence tam ayarında. İçi de çok güzel pişmiş. Yani içinde boşluk yok neredeyse. İçi full et ve sebzeleri var. İsteğe bağlı, eğer sarımsak seviyorsanız Gaziantep usulü de hazırlatabilirsiniz ama bu tam anam babam usulü. Çok fazla bir hani sizi rahatsız edecek bir malzeme yok. Çok hafif bir lahmacun, öyle söyleyebilirim. Sebzeler, yeşillikler çok taze. O benim hoşuma gitti.
Olması gereken zaten bu ama birçok yerde bulamıyorsunuz bazen. Ben bunu beğendim. Şunu bitireyim bir, ardından mezelere devam edelim. Lahmacun çok güzeldi. Mezelerimizden bahsetmek istiyorum. Meze dolabında çok fazla tercih var ama ben buranın imza 2 tane mezesini seçtim. Biri 01 Yako Special olarak geçiyor. İçinde jalapeno biber, sriracha, mayonez ama kendi yaptıkları mayonez, maydanoz ve aynı zamanda salsa sos var. Bunun üzerindeki kıtırları da el yapımı yapıyorlar. Buradaysa et orijin var. Et orijin gerçekten enteresan bir meze. Benim çok dikkatimi çekti. Kuzu küşlemeden bir kıyma yapıyorlar. Ardından Osmancık pirinci ekliyorlar. Manda yoğurdu, barbekü sos ve en üstüne de çifte kavrulmuş susamları ekliyorlar. Benim en çok merak ettiğim bu. O yüzden ondan başlamak istiyorum. Ama fırından gelen bu şekilde bir... Oh, biraz beklettik ama olsun. Yine bunun arasında güzel gider. Et orijin. Baksana ya. Üf. Aha çok güzel. Çok böyle tatlı tatlar geliyor. Hafif ekşimtırak oldu. Enteresan. Bunu şöyle batırsam ne olur? Bunu beğendim. Et orijini çok beğendim. Şimdi biraz daha acılı olduğunu düşündüğüm jalapeno biberli, sriracha soslu ama bunların hepsini kendileri yapıyormuş. Dışarıdan bir ürün almıyorlar. El yapımı mayonezli güzel bir meze. Bak sonradan geliyor tadı. Gittikçe damağı kaplıyor. Enteresan. Güzel. Yani böyle direkt acılık vurmuyor. Bu böyle etin yanına güzel eşlik edebilecek mezelerden bir tanesi. Genel olarak normalde bu tarzda böyle ocak başlarında hep böyle yoğurtlu meze yaparlar ya. Pancar koyarlar, pancarlı yoğurt derler. İşte semizotu koyar, semizotulu yoğurt. Aslında baktığınız zaman bir yaratıcılık yok ama bunlar gerçekten yaratıcı mezeler. Yani hep özenerek yaptıkları, kendi tariflerini oluşturdukları güzel mezeler olmuş. Meze dolabında bunun gibi bir sürü ürün var. O yüzden farklı bir şey yemek istediğinizde iyi alternatif oluyor bence. Bu da tablacı salatası her masaya geliyor. Siz masaya oturduğunuz zaman taze hazırlıyorlar. Az önce ben geldiğimde de burada taze hazırlamış oldular. Bir tadına bakayım şöyle. Çok güzel. Sumaklı, bol zeytinyağlı ve nar ekşili. O çok güzel. Şimdi buranın hikayesine gelirsek. Bildiğiniz gibi İstanbul'da bu işi en iyi Adanalılar yapıyor. Kaçınılmaz son. Ve onlar içinde de gerçekten Fenerbahçe tarafında oturanların çok fazla tercih ettiği Bedri Usta var. Ekip komple Bedri Usta'da yetişme. Yakup buranın sahibi. Bedri Usta'nın yanında yaklaşık 10 yıl kadar çalışmış. Oranın restoran müdürlüğünü yapmış. Şimdi buranın sahibi. Aynı zamanda ustalar da Bedri Usta'dan gelme. Dolayısıyla ekip uzun yıllardır Adana kebabı ve aynı zamanda ızgaradaki birçok konuda uzmanlar. Ocak başında Sezai Usta var. Birçok kişi biliyordur. Bedri Usta'ya gittiğiniz zaman Tuncay Usta var. Onun kardeşi el almış kendisinden. Dolayısıyla uzun yıllardır ocak başında kendisi de. Bu işi Adanalılar çok iyi yapıyor demiştim. Sezai Usta da Adanalı ve aynı zamanda çok güzel kebap yaptığını söyleyebilirim. Benim birçok arkadaşım buraya geliyor. Aynı zamanda Fenerbahçe camiasından özellikle voleybolculardan Eda Erdem, Alessia Orro, aynı zamanda Saadettin Saran ve birçok Fenerbahçe camiasından basketbolcu, futbolcu buraya geliyorlar. Dolayısıyla semtin kebapçısı olduğu için de çok fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Bu civarda oturan çok arkadaşım var benim. Onlardan duydum burayı ilk olarak. Bir keresinde de gelmiştim ve gerçekten çok iyiler, başarılılar. Akşamları fuller. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Kendi lezzetleri sadece bunlardan ibaret değil. Çok iyi etlere sahipler bence. Et küşlemeyi çok iyi yapıyorlar. Pirzolayı çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla buraya geleceğiniz zaman bir rezervasyon mutlaka. Ama geldiğiniz zaman da emin olun tanıdık yüzler hep masalarda oluyor. Şimdi bunlar çok güzeldi ama şimdi ana konumuz kebap olunca birazcık da ona girmek istiyorum. Ağzımda sulandı çok. Şu anda canım çekti kebabı da. Siz bir gidin hazırlayın kebabı. Ocak başında güzel güzel satırdan geçirin onu. Kömür ateşinde de pişirdikten sonra buraya getirin hep beraber. Deneyelim efendim. Hadi bakalım. Sezai Usta öyle bir kebap yaptı ki hakikaten hem izlemesi çok keyifliydi hem de şimdi gözümün önünde öyle lezzetli bir ürün var ki bu lezzeti bu şekilde tabakta gördüğünde bile insanın şevki artıyor. Çok da güzel bir tablacı salatası yaptı taze şekilde. Kebabın yanına tablacı salatası geliyor ama deminki tablacı salatası ayrıca masadaki herkese geliyordu. Şimdi ben direkt öncelikle bir sade tadına bakmak istiyorum. Şöyle bu şekilde gayet güzel bir
kıymamız var. Altı sulu sulu gördüğüm kadarıyla. Şimdi beklettik ama yine de lezzetli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Budur abi. Zırh kıyması Adana kebabının olmazsa olmazı. Bu yine zırhtan geçiriliyor. %100 kuzu, kuzu but ve kuzu boşluk eti var. Boşluk etindeki yağ az gelirse ekstra olarak kuzu kuyruk yağı da koyuyorlarmış. Kapya biberi var, tuzu var ve aynı zamanda toz biberi var. Bence ideal formülasyon bu. Çok da güzel bir biber közledi. Bunun tatlı olduğunu düşünerekten şöyle bir ısırayım. Tatlı tatlı. Güzel. Oh. Abi tabları salatası dünyanın en güzel, en taze salatalarından biri. Ben domatesi çok seviyorum. Bak yeşillikleri ayrı kokuyor. Nanesi ayrı kokuyor. Soğanı güzel. Kebabı çok güzel bir çarşı pidesiyle sunuyorlar. Çarşı pidesini de burada ustalar hazırlıyor fırında. Bu arada demin çok bahsedemedim. Hızlıca konuya girdim. Lahmacunun eti de aynı şekilde burada kebapta kullanılan hem but hem de kaburga kısmından hazırlanıyor. Güzel bir kendime tost yaptım. Bana afiyet olsun. Siz de en yakın zamanda umarım gelip bunu denersiniz. Bence yağlılık oranı çok iyi. Çok dengeli. Yani etin tadının önüne geçmiyor. Et muazzam. Yani çok lezzetli. Yağını çok güzel veriyor damakta. Tuz oranı ilk başta biraz fazla geldi gibi geldi ama şu an normale döndü. Damağım alıştı ona. Bence pideyle beraber çok güzel oluyor. Onu da özellikle belirtmem gerekiyor. Bir de burada şalgamımız var. Buradaki bütün pul biberler, aynı zamanda şalgamlar falan Adana'dan geliyor taze. Yanında da acısı var. Acıyı ne kadar koymak istiyorsanız size bırakıyorlar. O yüzden ben şöyle birazcık acısını almış oldum. Bakalım çok acı oldu mu? Az daha var. Ekleyebiliriz. Benim acı eşiğim yüksektir. Acaba karışmadı mı ya? Bana acı gelmiyor şu anda. Evet, hepsini koydum. Evet abi, dozaj buymuş meğerse. Hepsini koymak lazımmış. Çok güzel oldu bu arada. Dünyanın en güzel şeyi şu kebap ya. Daha ötesi yok. Ama bu kebabı da tabii ki pişerken ızgarada böyle öncelikle bir yağlandırıyor. Sonra onu basıp birazcık daha yana doğru genişlemesini sağlıyor. Altına küçük şişler koyuyor usta. O şişlerle beraber ızgaraya koyuyor ki dağılmasın diye. Gerçekten bak şöyle çatalla bastığın zaman bak böyle hepsi gelmeyecek, görüyor musun? Olması gereken bu. Yani bu çatala gelmiyorsa satır olduğunu anlıyorsun o zaman. Sadece satır değil, aynı zamanda yağlılık oranının da düzgün olduğunu anlıyorsun. Yani doğru bir formülasyon olduğunu anlıyorsun. Abi baksana, parçalandı direkt. Et parçası gibi. Çok iyi ya. Burada bir porsiyondan birazcık daha büyük, 1,5 porsiyonluk bir kıyma var. Bence bu ideal bir kişi için. Porsiyonda 180 gram varmış. Bizim 1,5'luk olan 240-250 civarına tekabül ediyor. O yüzden geldiğiniz zaman bence bundan söyleyin, 1,5 söyleyin. Çok da güzel. Biz bence fiyatları söyleyelim. Ardından devam edelim. Adana tatlıları vardır burada ama şimdi bugün tatlı yemeyeyim. Belki son durakta gireriz. Ama şu anda tatlı yemeden devam edeceğiz. Adisyon gelsin. Adisyonu söyleyince yola devam ederiz. Adisyonumuz geldi. Söylemeden öncesinde ufak bir hatırlatma yapayım. Burada su, meyve, çay, kahve her zaman işletmenin ikramı oluyor. Hesaba yazmıyorlar. Dolayısıyla az önce bir tane büyük su içtim. Onu hesaba yazmamışlar. Mezelerimizden başlayayım. Et orijin 390 lira, Yako Special meze 440 lira, lahmacunumuz 200 lira, tablacı salatamız 330 lira, 1,5 Adana'mız vardı, acılı 1245 lira, şalgamımız da 140 lira. Toplamda 2745 lira. Şimdi buradan yine Anadolu yakasındaki bir diğer durağımıza doğru geçiş yapıyoruz. Ben de buradaki kebabımı bitireyim. Siz gidin oraya, ben burayı bitirip geleyim. İkinci durağımız için Adana Park Ocakbaşı Bekir Usta'ya geldik. Şu an koşu yolundayız. Tam ceviz ağacı var aşağıda, arkada bir pastane biliyorsunuz meşhurdur. Onun hemen hizasında yer alıyor. Ben burayı ilk olarak
arkadaşlarım Hilmi ve Ahmet'ten gördüm sosyal medyada. Ve dedim ki o zaman hafızayı attım. Ben buraya kesin gideceğim. Bir kebap bölümü olursa göstermem gerekiyor. Çünkü Bekir Usta'yı aslında biz Yusuf Usta'nın yeri diye bir yer var Bostancı'da. 25 yıldır oradan biliyoruz. 4 yıldır da buradalar. Tüm ekip aslında oradan. Oradan ayrılıp buraya geçmişler. Kendi yerlerini kurmuşlar. Şimdi önümüzde tam Adana işi çok güzel bir içli köfte var. Bu haşlama içli köfte. Aynı zamanda fındık lahmacunumuz var. Tablacı salatamız var. Cacığımız var. Kadırlı turpu var biliyorsunuz. Çok meşhur. Adana videosunda belirtmiştik. Coğrafi işaretli bir turp. Ondan var. Aynı zamanda yeşilliklerimiz var. Burada biraz farklı bir şey yapacağız. Çünkü normalde hep kebap deyince akla Adana kebabında böyle işte kırmızı kapya biberli güzel bir kebap akla gelir ama ben bu sefer farklı bir kebap yemek istiyorum. Sebzeli kebap yaptıracağım. Çünkü Hilmi ile Ahmet özellikle buraya geldiğinde daha doğrusu 20 yıldır neredeyse o kebabı yiyorlar. Çok seviyorlar. Ondan dolayı ben de bu şekilde yapmayı ve size de bu şekilde tavsiye edip etmeyeceğimi göreceğiz bakalım. Normalde menülerinde yok o kebap ama geldiğiniz zaman bu videodan izlediğinizi söyleyip o kebaptan istediğinizi söylediğiniz takdirde yapacaklar. Onu da özellikle belirteyim. Şimdi lahmacunla başlıyorum. Lahmacun az önce usta hazırladı. Birazcık beklettim ama tam küçük bir lokmalık, ağzımıza atmalık, başlangıç için güzel bir ürün. Güzel. Bu Adana lahmacunları birazcık daha Antep lahmacununa göre farklı. Neden farklı? Normalde Antep'te daha çıtır, Urfa'da daha çıtır lahmacunlar oluyor. Bu hamur olarak birazcık daha yumuşak bir lahmacun. Aslında benim sevdiğim lahmacunlardan bir tanesi. Yani ilk durakta yediğimiz o Yaka Ocak başında yediğimiz lahmacun da böyleydi. Hamurları Adanalılar birazcık daha yumuşak yapıyorlar. İçindeki eti daha yağlı yapabiliyorlar. Genellikle kaburga etinden yapıyorlar çoğunlukla. Ama bu da gayet lezzetli, güzel gözüküyor. Buranın müdavimleri var. Genellikle insanlar geldiği zaman masaya oturunca hem içli köfte hem lahmacun kesinlikle geliyor. Salataları kesinlikle geliyor. İsterseniz farklı salatalar da yapıyorlar. Mevsime göre, döneme göre onları da hazırlıyorlar. Kadirli turpu var demiştim. O turpun tadına bakacağım. Hatta şöyle göstereyim, böyle bir renk olamaz yani. Hakikaten çok güzel gözüküyor. Sipariş anında hazırlanıyor her şey. Onu özellikle belirteyim. Hem salata hem de turpu sipariş anında doğrayıp, hazırlayıp masaya gönderiyorlar. Ahmet hiç merak ettin mi bu turpu? Çok merak ettim. Alsana abi. Bakalım ne diyeceksin? Yorumunu merak ediyorum. Çok lezzetli çünkü diğer turplara benzemiyor. Turpun acılığı da o kadar çok şey. Acılık hiç yok. Turp, tatlı turp. Çok güzel. Yani bunu yiyen bilir. Buna bir de güzel limon sıkarım be. Vallahi. Üf. Adana videosunu birçok kişi sevmişti. Özellikle o limon sıkma sahnesine bayılmışlardı. Bakıyorum. Evet. Kesinlikle bu turp asitle beraber çok daha güzel oluyor. Lahmacunu bitiriyorum. Lahmacun tam bir başlangıç lahmacun. Çok güzel. Böyle tam doyurmuyor ama damağı çok güzel dolduruyor. İlk baştaki o açlığı götürüyor. Şimdi cacık buranın olmazsa olmazlarından biri. Çünkü yoğurdu çok özel. Gerçekten güzel bir süzme yoğurtla yapıyorlar. Haşlama içli köfte bizim normalde Mardin ve Diyarbakır bölgesinde alışık olduğumuz bir ürün ama Adana'da da hem haşlama hem de mangalda yaptıklarını biliyorum. Bakalım buradaki nasılmış? Sadece kuzu buttan yapıyorlar bu arada. Onu özellikle belirteyim. Özellikle erkek kuzu butundan yapıldığını söylemem gerekiyor ve Gaziantep'ten kuyruk yağı getiriyorlar. Yani et buradan alınıyor ama kuyruk yağını Gaziantep'ten getiriyorlar. İkisini karıştırıp o şekilde yapıyorlar. Tüm kebaplarda, içli köftede ve aynı zamanda lahmacunda. İçli köfte şahane. Şu içini göstereyim size. İçinde çok güzel cevizi gözüküyor. Aynı zamanda kendi çektikleri kıyması gözüküyor. Ama kabuğu çok ince gördüğünüz gibi. Bunun önemli özelliği ince olması. Bu şekilde yapamıyor çoğu kişi. Bunu ince yapıp haşlanırken çoğu zaman patlıyor. Ama bu patlamadan bu şekilde çok güzel geldi. En sonunda üzerine bir yağ dokunuşu var. Soslu güzel bir acı yağlı. Bu şekilde afiyet olsun. İçli köfte çok güzel. Bundan 4 tane yerim şu anda. O kadar güzel. Salataya da bakıyorum. Salatada ekstra bir su yok. Kendi suyu domatesin. Aynı zamanda zeytinyağı ve nar ekşisi var. Bu herkes geldiği zaman normalde servis edilen salata ama ezme isterseniz domates ezmesi. O da böyle salata şeklinde geliyor masaya. Ama onu domates mevsiminde yapmayı tavsiye ediyorlar. Güzel. Buradaki ürünlerin hepsi çok
Hoşuma gitti. Tertemiz. Mekan itibariyle biraz daha salaş gördüğünüz gibi burası. O yüzden şöyle düşünmek lazım. Mekana değil aslında yemeklere geldiğiniz güzel bir işletme. Yani her ürün, az ve öz ürün var. Hepsi de gerçekten gelmeye değer. Hepsi de çok lezzetli. Şimdi başrol oyuncusunu masaya çağıralım. İsterseniz sebzeli kebabımızı hazırlayın. Ardından getirin. Beraber deneyelim. Sebze kebabımız geldi. Görüntü itibariyle çok güzel ve dolgun duruyor. Aynı zamanda hemen parçalanacakmış gibi duruyor. Ben bu tarz kebapların öncelikle görüntüsüne bakıyorum. Şimdi şöyle birkaç parça batırmaya çalışıyorum. Evet bak direkt dağıldı zaten. Çatala gelmiyor direkt. Ben bunu alttan kavrayıp bu şekilde buna koyup saracağım. Burada kendi yaptıkları lavaşlar var. İçerideki fırında yapıyorlar. Dağıldığı için bu şekilde yiyeceğim. Bak bunda sarımsak baskın geliyor. O yüzden tadı ilginç ve sulu bırakmışlar bayağı. Çok güzel pişmiş. Kebabın yağ oranı da yüksek. Bunu özellikle belirteyim. Yani hatırı sayılır bir yağ var içinde. Kuyruk yağı. Kebap özellikle söyleyebileceğim. Gerçekten hiç çatala gelmiyor. Çok güzel dağılıyor. Sarımsak tadı bol geliyor. Bunu normal bildiğimiz Adana kıymasından hazırlıyorlar ama kendileri sipariş anında zırhtan çekiyorlar. Dolayısıyla içine hangi sebzeler giriyor? Köy biber var, sarımsak var, aynı zamanda maydanoz var. Onları da ekleyip, karıştırıp, şişe dizip ardından ocağa veriyorlar. Yanında da 2 tane köz bu şekilde köy biberi var. Bunları da bir soyalım, tadına bakalım. Ben özellikle böyle şeyi çok seviyorum. Kebapta hızlı hazırlanmış kebap böyle dağılıyor, tamam mı? Altına o yüzden pişirirken usta mecburen ekstra şişler koyuyor. O şişler kıymanın dağılmasını engelliyor. Başka türlü tutunamaz. Ben bu biberi soydum. Bir tadına bakayım. Güzel, acı değil. Şu kıymanın bir de sare tadına bakayım. Sarımsak tadı arkadan o kadar güzel geliyor ki sonradan geliyor. Bir de bu lavaşla yemek güzel olmuş. Özellikle lavaş ince olduğu için çok daha kebabın tadını alabiliyorum. Acısı da geldi bu arada. Acı biber, bol biber var içinde. Adana'dan gelen toz biber koyuyorlar. Sadece baharatlar değil, aynı zamanda şalgam da Adana'dan geliyor. Onu da özellikle belirtmemi istediler. Burada yanındaki tablacı salatasından da biraz alalım. Soğanlı, biberli. Çok ideal bir yemek. Burada içki servisi de var. Bu arada ilk duraktaki Yaka Ocak başında da içki servisi var. Onu da ilgililere özellikle belirteyim. Son durağımıza gideceğiz ama öncesinde fiyatları söylemek için adisyonu istiyorum. Adisyonumuz geldi. İçli köfte 225 lira, fındık lahmacun 75 lira, tablacı salatası yani hem bu hem bu hem bu beraber hesaplanıyor. 200 lira. Sebzeli kebabımız var 180 gram geliyor 750 lira. Şalgamımız var 150 lira. Toplamda 1400 lirayla buradan yolcuyuz. Son durakta yine kebapla karşınızda olacağım. Orada görüşürüz. Son durağımız olan Acıbadem'deki kaburgacı Ziyafettin Usta'ya geldik. Önümde buranın farklı lezzetleri var. Ama en önemli şey tabii ki yine lahmacunla başlamak. Bugün 3 durakta da lahmacunla başladık. Bu şekilde bir lahmacunları var. Ben burayı ilk olarak 1 sene öncesinde ziyaret etmişim. 8 Nisan gibi aşağı yukarı. O zamanlar çok beğenmiştim ve hafızama yazmıştım. Şimdi tekrardan gelmek nasip oldu. Önümde İkramlar haricinde 2 tane daha tabak var. Burada közde mantar var. Aynı zamanda ferişta ismini verdikleri soğan, sarımsak, kuyruk yağı ve maydanozla beraber hazırlanan bir tabakları var. Bu da yine sıcak şekilde servis ediliyor. Geri kalan 3, 4, 5 tabak ikram olarak geliyor. Kebabımız da içeride birazdan pişecek. Öncelikle lahmacunu bu şekilde sararaktan bir yiyelim. Şimdi buranın ismi Kaburgacı Ziyafettin. Dolayısıyla kaburga etinden hazırladıklarını tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla biraz daha yağlı, biraz daha
lezzet ön planda. Etin ve yağın çok dengeli olduğunu söyleyebilirim. Adana kebabında kullanılan satırdan geçmiş eti aynı zamanda kıyma makinesinden geçirip lahmacunda kullanıyorlar. Normal kebapta öyle bir işlem yok. Sadece zırhta çekiyorlar. Sumaklı soğan olmadan olmaz. Bugünkü konseptimizde soğan bol. Adana deyince zaten bol. Geçenlerde hatırlıyorsunuz bir Adana rehberi yayınlamıştık. Sabahtan akşama sürekli soğan yemiştim. Ama mesela iyi ürün, taze ürün olduğu zaman hiç rahatsız etmez. Ben o yüzden soğanı kebapçılarda çok tercih ediyorum. Buranın ilk açılan şubesi Mimar Sinan'da, Beylikdüzü taraflarında. Ardından burası açılıyor. Yakın zaman önce Beylikdüzü'nde yeni bir şube daha açmışlar. Toplamda 3 şubeyle hizmet veriyorlar. Anadolu yakasındaki tek şubeleri burası. Çok işlek bir cadde. O yüzden yoldan yürüyüp gelen çok fazla müşterisi var. Aynı zamanda mahalleli çok seviyor. Geleceğiniz zaman rezervasyona gerek yok. Gelip ayaküstü yiyip devam edebiliyorsunuz. O güzelliği var. Feriştah'tan bir şöyle alayım. Kuyruk yağı var bunda. Zaten belli oluyor direkt. Erimeyen kısımları var. Sarımsak var bol. Bu içinde küçük siyah parçalar var. Aslında yağ parçası. Bunlara kızlık diyorlar. Kuyruk yağından en son eridikten sonra kalan parçalar oluyor. Bunu böyle bir sarımsakla veya yanında soğanla bu şekilde gömebilirsiniz. Bunun tadı farklı tabii. Bir de nar ekşisi var içinde. Bu bayağı yağlı bir şey. O yüzden ekmek banmak şart oldu. Ahmet nasıl? Hoşuna gitti galiba. Göründüm ama. Baksana merhem, dudak kremi. Abi ekmek arası soğan. Şimdi de mantardan alacağım. Bunda da normalde piştikten sonra masaya servis edecekleri zaman tereyağıyla tekrar bir soteliyorlar. Baksanıza yani baharatla beraber çok güzel olmuş. Ön biraz büyük. Ben bunu bir keseyim. Tamamını ağzıma atarım da şimdi o sahneleri görmenizi istemem. Mantar da çok aromatik bu arada. Tadı çok güzel geliyor. Sulu bırakılmış. Bu tarzda herhangi bir ocak başında kebapçıda görmedim mesela ben. Yani bu mantarı kullanmıyorlar ama bence çok lezzetli. Masadaki diğer ürünleri de söyleyeyim. Bunlar ikram olarak geliyor. Göbek salata, haydari, sumaklı soğan, pancar ve kendilerine özgü bir salata. Bu tablacı salatası gibi kalın kesim değil, ezme domates de değil, ortasında diyeyim ben size. Kendi imzalarını yaratmışlar. Bu da güzel gözüküyor ve gerçekten lezzetli. Daha önce geldiğimde gerçekten hayran kalmıştım ona. Çok güzel tadı oluyor. Abi çok güzel. Bir de soğuk, buz gibi. Burada bir de yine enteresan bir ürün var. İsmi şayram. Tahmin ettiğiniz üzere şalgam ve ayranın karışımıyla oluşuyor ama ekstra olarak soda var, taze nane yaprağı var ve limon var. Tahmin edersiniz ki hep böyle klasik lezzetler oluyor. Şalgam ya da ayran ayrı ayrı seviliyor ama ikisinin birleştirilip sodayla böyle ve limonla, naneyle ferahlandırması gerçekten güzel. Kendi imzalarını yaratmışlar bence. Bakalım tadı da güzel mi? Ben bunu içmedim çünkü daha önce. Güzel. Ayranın nötrlüğü var. Şalgamın tadı çok fazla gelmiyor ama gene de mor havuç tadı hafiften geliyor. Nane çok güzel geliyor. Hafif bir içecek olduğu için sevdim. Çünkü kebabın yanına da ben genellikle böyle daha hafif içecekler istiyorum. Şalgam bana birazcık ağır gelebiliyor. Çok acısını ben de bazen kaçırınca ter basıyor. Ben buradan keyif almaya devam ediyorum. Siz bir ocağa gidin. Şu kebabı hazırlayın da gelin. Kaburgadan güzel bir kebabımız var. Hazırlayın gelin. Kebabımız geldi. Menüdeki ismi Adana açması olarak geçiyor. 160 gram erkek kuzu etinin boşluğundan yapılıyor. Aynı zamanda çok az da dana boşluk var. Onu özellikle belirtelim. Toz biber var, tuz var ve kapya biberi var. Yanında da bu şekilde yine kendi yapmış oldukları çok güzel Adana ekmekleri var. Güzel bir kebap. Yine tost yaptım bak. Ekmek soslandığı için çok güzel. Tadını çok güzel vermiş. Kebap bu arada gerçekten çok güzel pişmiş. Adana açması dedikleri isim aslında kebabı pişirdikten sonra ilk önce işlem gördükten sonra arkasını çevirip üzerine basaraktan onu açıyorlar. Yani kıyma birazcık daha kenara doğru dağılıyor. Ocakta bunun pişme süresini çok iyi ayarlıyorlar. Dolayısıyla hem içi hem dışı çok güzel şekilde pişmiş oluyor. Bir daha tadına bakayım ben. Adana'yı özlediğimi fark ettim. Özellikle bu ekmeği her yerde bulamıyorsunuz kebapçılarda. Bugünkü gittiğimiz birçok yerden yani ekmek olarak en iyilerden en beğendiğim aslında bu. Tarz olarak bu. Çünkü eti çok iyi kavrayabiliyorsun bundan. Kebabın yanında biberler de bu şekilde ikram olarak geliyor. Demin 5 parçanın yani 1, 2, 3, 4, 5 parçanın ikram olduğunu söylemiştim.
6. parça da bu. Sadece kebap söylediniz. Burası önünüze direkt geliyor. O yönden avantajlı. Etin yağ oranı çok iyi bir kere. Onu özellikle belirtebilirim. Bana hani bu Adana'da yediğim kebapları hatırlatıyor mu? Evet, gerçekten hatırlatıyor ve birazcık da böyle kaburga etinin vermiş olduğu yağlılıktan dolayı da ekstra lezzetli geliyor. Tuz oranı çok iyi. Bence çok tuzlu bir kebap değil. Bundan dolayı etin tadını daha fazla alabiliyorsunuz. Ve rahatsız etmiyor. Bu böyle ekmekle beraber uzun uzun yiyeceğiniz bir et. O yüzden çok güzel olmuş. Etler ana merkez şubede özellikle doğranıyor. Ardından buraya geliyor. Burada satır haline getiriliyor. Dolayısıyla yediğiniz zaman anlıyorsunuz. Günlük olarak yapıldığı için, bu hale getirildiği için çok daha lezzetli, çok daha suyunu içinde hapsetmiş ve pişiminde de çok güzel pişmiş bir kıyma yemiş oluyorsunuz. Ben bunu çok beğendim ama bir de acaba diyorum buraya kadar gelmişken bir kaburga şiş mi yesek? Yani kebap gösterdik, bir de kaburga şişten bir yarım porsiyon mu yesek? Yiyelim mi? Bence iyi. Yiyelim değil mi? Ben bir yarım porsiyon söyleyeyim o zaman. O yarım porsiyon gelsin. Ardından onu da anlatayım birazcık. Hep kebap anlatmak olmaz. Bölüm bitiyor ama buranın asıl olayını da anlatmak lazım. Kaburga şişimiz geldi. Normalde 6 şiş var. Ben yarım porsiyon istedim. Bundan dolayı 3 tane şişimiz var burada. Birazcık sıcak. O yüzden sonundan tutmanızı tavsiye ediyorum. Böyle güzel bir ekmekle beraber geliyor. Bunu ben böyle dikine çekeyim artık. Allah, elim yandı. Bunu da şöyle güzel bir şemsiyelik var. Şişlik. Ona atıyorsunuz. Ama ses gelecek. Her şişe attığında ses gelecek. Şimdi yatağa yatırdık. Boğum boğum olduğu için çok güzel şekilde yavaş yavaş yiyerekten gideceğiz. Bakayım bir. Kaburga eti olduğu için yağlı. Yağları da akıyor aşağı doğru. Bugünün tek etini yiyoruz ama ben birazcık torpil geçtim buraya çünkü bunun ne kadar lezzetli olduğunu biliyordum. Ekmekle beraber gerçekten muazzam. Yani şu iki kombinasyon herhalde Adana namına özlediğim en iyi şeylerden olabilir. Burada da en temiz şekilde yiyorsunuz. Arkada çok temiz bir mutfak var. Bunu özellikle belirtmem gerekiyor. Çünkü genellikle Adana restoranların çoğu hijyen konusunda problem yaşayan yerler oluyor. Ama burası gerçekten önerebileceğim nadir yerlerden biri. Şişte herhangi bir ekstra yağ yok. Sadece kuzunun kaburga yağı var. Kendi yağı. Dolayısıyla tam ayarında, çok lezzetli, güzel pişmiş, sulu bırakılmış, çok keyif aldığım bir et oldu. Sadre tadına bakayım bir. Ama çok güzel. Erkek kuzu eti olması da çok önemli bence. Etin tadı hep stabil, değişmiyor. Yağ oranı da çok iyi. Bugün gittiğimiz birçok yerden kebap fiyatları uygun. Birazdan fiyatları söyleyeceğim. Yani bu kadar çok ikramın gelmesi de güzel bir şey bence. Konsept olarak diğerlerinden farklı tabii ki. Çok güzel. Son şişimi yerken bir de tatlımız var burada. Tatlıyla bitirelim. Çünkü bayram geldi. Bayram demek benim için tatlı demek. Hem tatlı gelsin hem adisyon gelsin. İkisini beraber size anlatayım. Ardından da kapanışı yaparız. Adisyonumuz geldi. Lahmacun 145 lira. O tabak altı olarak geliyor. Adana açması 595 lira. 160 gram geldiğini söylemiştim. Kaburga şiş yarım porsiyon gelmişti. 3 tane şiş geliyor. 312,5 lira. Soğan ve sarımsaklı feriştah vardı. 350 lira. Mantarımız vardı 230 lira. Fıstıklı Adana sarmamız 295 lira. Çaylarda ikram. Toplamda 2027,5 lira hesabımız. Şimdi geldi sıra fıstıklı Adana sarmasına. Bu bildiğimiz hamuru açıp içine fıstık koyup sarıp bu şekilde sardıktan sonra şerbetini dökerekten yapılan bir tatlı. Taş fırında lahmacunun piştiği yerde ısıtılıyor. Bu şekilde servis ediliyor. Bayağı güzel gözüküyor bu arada. Hamur ip ince, çok ince. Şerbeti çok güzel çekmiş. İçine emmiş resmen. Bu kadar tuzludan sonra tatlıyı hak ettim. Bir de şimdi bayram ya, tatlıyı daha fazla hak ettim bence. Bayram demek tatlı demek benim için. Babaannem mesela kalbura bastı yapardı. Bir tepsi giderdi o bayramda. Dedem de sütlaç yapardı. Sütlaca hem tuz hem şeker atardı. Mesela onu yapan yer yoktur. Eski esnaf lokantaları yapardı. Mutlaka bilenler vardır. Dedem eskiden 35 yıl esnaf lokantası olduğu için mutlaka sütlacı kendisi yapardı. Ama bu da çok güzelmiş. Gerçekten bir bayram tatlısı gibi benim için çok güzel oldu. Bunu da ağzıma atayım, ardından kapanış yapayım. Evet, güzel bir videonun sonuna geldik. Bugün Anadolu yakasında 3 farklı kebapçıyı gezmiş olduk sizler için. Hem Ocakbaşı hem kebapçıydı bunlar. Bu bulunduğumuz mekanda içki servisi yok ama diğer 2 mekanda içki servisi de var. Onu da aklınızın köşesinde olsun. Çok güzel kebaplar yedik. Gerçek Adana lezzetlerini yemiş olduk.
lahmacun yedik, şişler yedik. Aklınıza gelebilecek birçok lezzeti sizlere göstermiş oldum. Eminim bunlar için de gözünüze kestirdiğinizde gideceksinizdir. Hepinize afiyet olsun. Şimdiden Ramazan bayramınız kutlu olsun. Ramazan sofralarınızda sizlere eşlik ettiğim için çok mutluyum. Nice güzel bayramlarda hep beraber buluşmak üzere. Önümüzdeki hafta Perşembe ben yine sizin karşınızda olacağım. Siz bu videoyu izlediğinizde belki de dünyanın başka bir ucunda olacağım. Öyle gözüküyor. Planlar ona gösteriyor. O yüzden Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Onları da aşağıya bu şekilde eklemiş olalım. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bu benim için bayram harçlığı demek, biliyorsunuz en başında söylemiştim. Aynı zamanda abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Perşembe saat 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.